Herkese merhabalar, Entel Diyar'a hoş geldiniz. Ben Serkan Culum. Tekrardan Mutlaka İzle serisiyle devam ediyoruz. Yine çok güzel, benim de çok sevdiğim ve tekrar izlediğim klasikleşmiş filmler var. Hazırsanız başlayalım. İlk filmimiz The Dark Knight, Kara Şövalye. Christopher Nolan'ın yönettiği bu film, yalnızca bir süper kahraman filmi olmanın çok ötesine geçiyor. Batman karakteri üzerinden ahlak, adalet, kaos ve düzen arasındaki ince çizgiyi irdeleyen The Dark Knight, Batman ve Joker arasındaki zıtlığın içsel derinliğini keşfeder. Joker'in kaos teorisini ve toplumsal değerleri sorgulaması, izleyiciye gerilim dolu sahnelerle sunulurken, aynı zamanda karakterlerin derinliklerine inilir. Heath Ledger'ın ikonik Joker performansı ise filme unutulmaz bir hava katıyor. The Dark Knight, bir süper kahraman hikayesinin ötesinde insan doğasını ve adaletin sınırlarını ele alarak izleyiciye düşündürücü bir deneyim yaşatıyor. Gotham şehri ve Batman'in zorlu mücadelesi aslında modern toplumların çelişkilerini ve adalet sisteminin kırılganlığını gözler önüne seriyor. İkinci filmimiz Shawshank Redemption. Türkçe'de Esaretin Bedeli olarak çevriliyor. Stephen King'in kısa hikayelerinden uyarlanan bu efsane film, Tim Robbins ve Morgan Freeman'ın unutulmaz performansları ile sinemada kalıcı bir iz bırakmıştır. Film, Andy adında genç bir bankacının işlemediği bir suç yüzünden Shawshank hapishanesine mahkum edilmesini ve burada edindiği dostlukları konu alır. Film boyunca Andy'nin umut, özgürlük ve insanın içindeki iyiye olan inancını asla kaybetmemesi izleyiciye güçlü bir ilham kaynağı sunar. The Shawshank Redemption, izleyiciye özgürlüğün ve umudun ne kadar değerli olduğunu hatırlatırken, dostluk ve inancın insanı nasıl ayakta tutabileceğini gözler önüne seriyor. Film, hapishane ortamında geçen bir hikaye olmasına rağmen, izleyiciye derin, duygusal bir deneyim yaşatarak adeta ruhunu besliyor. Üçüncü filmimiz Forrest Gump. Robert Zemeckis'in yönettiği ve Tom Hanks'in muhteşem bir performans sergilediği Forrest Gump, hayatı olağanüstü bir bakış açısıyla ele alan, izleyicinin kalbine dokunan bir film. Forrest'ın naifliği ve içtenliği, onun birbirini takip eden bir takım tarihi olayların tam ortasında bulmasına yol açıyor. ABD'nin çalkantılı dönemlerinde bir figür olarak yer alan Forrest, başarısızlık ve başarı gibi kavramlara kendine özgü bir bakış açısıyla yaklaşır. Forrest Gump, insan ruhunun güzelliğini, yaşamın tesadüflerle dolu olduğunu ve sevginin önemini gösteren hafızalara kazınmış bir yapım. Hatta arkadaşlar, Forrest'ın kendine ait basit ama derin sözü olan "Hayat bir kutu çikolata gibidir, ne çıkacağını asla bilemezsin" şeklindeki sözü, izleyicilere yaşamın sürprizlerle dolu olduğunu ve her anın kıymetini bilmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Dördüncü filmimiz Gladiator. Ridley Scott'ın yönettiği bu epik film, Roma İmparatorluğu döneminde geçen etkileyici bir intikam ve onur hikayesini anlatıyor. Maximus isimli bir generalin ihanet sonucu köle haline gelmesi ve ardından arenalarda yeniden yükselerek imparatora karşı intikam arayışını konu alır. Russell Crowe'un unutulmaz performansıyla Maximus karakteri, cesareti ve onuruyla izleyicinin gönlünde taht kurar. Gladiator, insanın onuru için mücadele edişini ve intikam gücünü işlerken aynı zamanda tarihi ve politik bir dramayı sunuyor. Film, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamlı ama aynı zamanda zalim dünyasında geçerken, izleyiciye insan ruhunun gücünü ve adalet arayışını hatırlatır. Beşinci ve son filmimiz arkadaşlar Dövüş Kulübü. Kanalda da incelemesi var zaten bu filmin. Eğer yine de hiç izlemediyseniz şimdi konusunu dinleyebilirsiniz. David Fincher'ın yönettiği ve Chuck Palahniuk'un aynı isimli romanından uyarlanan Fight Club, modern toplumun tüketim çılgınlığını ve bireyin kimlik arayışını sert bir dille ele alıyor. Edward Norton'un canlandırdığı ana karakter, monoton hayatından sıkılmış ve varoluşsal bir kriz içinde boğulmaktadır. Hayatı, Tyler Durden adlı asi bir karakterle tanışmasıyla tamamen değişiyor.
Genel olarak görünen bu ama aslında tam olarak böyle değil. Filmi izleyince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Daha sonra bu ikili dövüş kulübünü kurarak toplumsal normlara ve modern yaşamın dayatmalarına karşı radikal bir isyan başlatır. Fight Club yalnızca fiziksel bir mücadeleyi değil, aynı zamanda modern insanın psikolojik ve toplumsal baskılara karşı direnişini anlatır. Film, izleyiciye düzenin dayattığı kimlikleri sorgulatırken, Tyler'ın ünlü replikleri üzerinden hayatın anlamını ve bireysel özgürlüğü sorgulamaya bizi yönlendirir. Başka bir film serisinde ve podcast'te görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.